Değerli dostlar, yayınıma hoş geldiniz. Üzüntülü bir hafta geçirdim. Sizlerden özür diliyorum. Yayınları açamadım çünkü çok sevgili sınıf arkadaşım Hakan Bey'i cennete uğurladık. Çok genç yaşta yaşadım. 76 doğumlu kardeşim. Çok içimi parçaladı, çok içimi kanattı. Çok üzgünüm. Çok iyi bir dostumu, çok can ciğer dostumu kaybetmenin vermiş olduğu Eee, acıyı yaşadım geçen hafta boyunca. İnternette de görmüşsünüzdür zaten. Bir takım paylaşımlarda bulundum kendisiyle ilgili. Eee Hakan'cığıma bu yayına ne diyelim, hediye edeyim, sesim olsun, duysun beni oralardan. Kızardı çok eleştirdiğim için. Dönem dönem de fikirlerime katılırdı. Kendisi çünkü Dursun abinin ilk yönetiminde de bulunmuştu. Eee Taç Spor Kulübü'nde aktif olarak yöneticilik yapıyordu ve çok başarılı işleri imza atıyorlardı ekipçe. Ne diyeyim, şu anda yani konuşurken bile inanın boğazım düğüm düğüm. Eee, O yüzden gene zor bir yayın yapacağım sizlere. Şu anda sürçülisan edersek affola. Efendim başlarken yayını beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Öyle büyük bir stüdyo kurayım iddiamın olmadığını, sadece aklımdakileri tarihe not düşmek için söylediğimi bilen arkadaşlar zaten takibi bırakmıyorlar. Canlı yayın yapmak çok istiyorum ama maalesef 2025 yılı Türkiye'sinde internetim, hem eşim dışarıda şu anda dizi seyrediyor. Ben içeride canlı yayına başladığımda abuk sabuk bir duruma geliyor ve yayın kesiliyor, donuyor, sesler karışıyor falan. Birkaç kere denedim, olmadı. O yüzden de böyle videolar çekip sonra sizlere bunu aktarıyorum. Yüklemesi bile uzun sürüyor. Allah'ın cezası. Neyse, bu şekilde devam edeceğiz. Efendim, hemen hızlıca bilgisayarımızdan Maçkolik sayfamızı açalım. Maçkolik'ten şöyle hızlıca Galatasaray'ımızın hafta sonu oynadığı maça bir göz atalım. Çünkü ligde şu anda rekorla başladık. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ne kadar kızarsak kızalım, ki şahsım adına ve benle aynı fikirde olanlar adına söylüyorum. Takımımız kazanmaya devam ediyor ve devam etmeli de zaten. Bizim bununla ilgili ve benim şahsen bununla ilgili hiçbir ayrı düşüncem olamaz. Galatasaray'ımızın başarısı her yerde, ama her yerde, her branşta çok önemli. Şu anda da rekorla devam ediyoruz. Bu rekorla devam ederken ve kazanırken bunları söylüyor olmak bence daha büyük başarı. Çünkü kaybettiğinde yazmaya başlayacaklar o falan diye. Hayır, ben kaybedildiğinde yazılması ve çizilmesi tarafında değilim. Kaybediyorsanız o zaman herkes eleştiriyor. Yok efendim, öyle oynuyorduk da böyle oynuyorduk da şu kadroda yanlıştı da, transferler yanlıştı da, yok değişiklikler yanlıştı da, o yanlıştı da, bu yanlıştı da. Abi, so what yani? O zaman babam da konuşur yani, ne var ki? Önemli olan kazanırken, rekorları kırarken, bütün bunlar oluşurken dost olarak çıkıp yanlışları söylemek, hataları düz söylemek ve bunları düzeltilmesini istemek bence en doğrusu. O yüzden de Eyüpspor maçıyla şöyle istatistiklere hızlıca bakaraktan, hafif de göbek ataraktan başlayalım. Efendim, Osimhen sakatlığından dolayı takımımızda Osimhen yoktu. Onun yerine Icardi ile forvette başladık ve 151 milyon 500 bin avroluk tahmini değeri olan bir takım sahadaydı. Eyüpspor'da 17 milyon 150 bin euroluk bir takımla sahadaydı. Eski dayı Kerem Demirbay onlardaydı. Sevdiğim bir adamdı. Biz de yedekte durabilirdi diye düşünüyorum ama durmamasına karar verdiler. Ben demiştim, hem Jelert'in transferinde, hem Frankowski'nin transferinde, hem Sara'nın transferinde, işte bizden gelip de giden, aklınıza gelen, Cuesta'nın transferinde, Nelson'un transferinde, ki Nelson bize uyum sağlamıştı son. Başka?
Hem işte Köln falan var. Bir sürü transferlerde dedim ki bakın bunlar Avrupa'nın sistem takımları da oynayan futbolcular. Yani sol bek olarak dörtlü defans mı oynuyor, üçlü defans mı oynuyor, üçlünün içinde mi oynuyor, dörtlü mü oynuyor? Adamın alışmış olduğu bir sistem var. Şimdi sen bunun dışında tamamen çıktığında iş boka sarıyor. Anladın mı? Babaların kafa basmıyor. Şimdi adamlar inisiyatif almaz. Mesela siz yurt dışına gidin. Mesela burada Bodrum'a turistler geldiğinde ne isterlerse bizim ekip yardırır. Yani yardırır oğlu yardırır yani anlatabiliyor muyum? Hiç acımaz. Babalar yeter ki istesin. Biz bulur yaratır önlerine koyarız. Türk'ün en büyük özelliği bulup yaratıp işi çözmesidir. Hallederiz. Şu hallederiz baba var ya. Hallederiz baba çok önemlidir bizde. Avrupa'da bu hallederiz baba durumu yok. Kafa basmaz. Mesela adam 3 tane waffle satar tamam mı? 3 çeşit yani. Bir waffle'ın 3 çeşidini satar. İşte der ki beyaz çikolatalı, siyah çikolatalı, ondan sonra bir de işte yer fıstıklı üstüne sürebiliyorum. Bunların üzerine de bir tanesini çilekli verebilirim, bir tanesini muzlu veririm, bir tanesi de kivili yaparım der. Tamam mı? Ya babaya dersin ki baba ben şöyle istiyorum. Altına yarısına peanut butter sür, yarısına Nutella sür. Üstüne de biraz kivi koy, birazına da çilek koy atıyorum mesela. Evde malzemeler var mı? Var. Yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü o malzemelerle ürün satıyor. Bunu garsona söylediğinizde der ki kusura bakmayın ben bunu yapamam. Niye? O ürün var mı? Var. Bu ürün var mı? Var. Waffle var mı? Var. Sür bunu üstüne getir bana baba ben başka bir şey istemiyorum ki. Yok der yapamam. Niye? Yani ben bunu fiyatlandıramam. Bunlardan bir tanesini seçiyorsan seç. Benim kafamızı karıştırma abi. Böyle icat çıkartma der. Tamam mı? İcat çıkartma. Avrupalı da icat çıkartmayı sevmez. Şimdi bu Avrupalı futbolcuları da alıp geldiğinizde şimdi Sané en büyük şu anda örnek Sané. Tamam mı? Ha nedir bu adam? Almanya'da yetişmiş, Almanya'da futboluyla yoğrulmuş bir adam. Okey. Ha İngiltere'de görmüş, orada görmüş, burada görmüş. Çok önemli değil Sané'nin neler gördüğü benim için. Önemli olan Leroy Sané'nin en son nereden aldın? Bayern Münih'ten almışsın. Bayern Münih'in şeyi nedir abicim? Önemli şeyi. Adamlar ezberin dibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu herif Almanya dışında bir yer oynamamış mı ya? Dur bakayım. Oynadı ya. Ha, City'de oynadı. Tamam City'de. Arsenal'de değilmiş. Özür dilerim. City'deymiş. Schalke yetişiyor. Oradan City'ye gidiyor. City'den geliyor. Oradan da Bayern Münih yapıyor. Bayern München. Bayern Münih yapıyor. Ve oradan da Bayern München'den de Bayern Münih yapıyor. Öyle de devam ediyor. Almanya milli takımında da oynuyor. Şimdi bu adam diyeceksiniz ki efendim Ribery'den sonra geldi de işte onun yanında şu vardı, bu vardı, Lewandowski ile oynadı, şununla oynadı, bununla oynadı. O baba sayacaksınız bana. Şimdi bir sürü futbolcu sayacaksınız Almanya'da. Önemli değil kimi saydığınız. Adamlar futbolu isimle oynamıyor. Adamlar futbolu sistemle oynuyor. Sistem. Tamam mı babacığım? Senin sistemin yok. Sen gerilla futbolu oynuyorsun. Sen sokak futbolu oynuyorsun. Sen büyük takım futbolu altında hiçbir şey oynamıyorsun. Adamların belli bir sistematiği var. Tamam mı? Sol bek nereye kaçar, sağ bek nereye kaçar, iç kanat, sol kanat, içeri driplikler, topla ceza sahasına girdiğinde hücum oyuncusunun nereye koşacağını bilir, kimin arka direktör, kimin ön direğe depar atacağını bilir, orta sahanın nasıl bindireceğini bilir, sol kanadın, ters kanadın nasıl içeri kat edeceğini bilir. Bilir Allah bilir. Tamam mı? Önünde 3-4 tane alternatif vardır. Herif bunu ezberlemiştir. Doğrusudur bu. Yani Avrupalı'ya göre futbolun doğrusu böyle oynanmalıdır. O da öyle oynuyorlar. Ama sen Türkiye'ye getirdiğinde diyorsun ki ben büyük takım futbolu oynuyorum kardeşim. Dizilişim 4-3-2-1. Ya da 4-2-3-1 falan filan sallıyorsun ya da 3-5-2 oynuyorsun, 3-4-3 oynuyorsun. Bir şeyler sallıyorsun ortaya karışık pizza gibi bir şey. Adına da bir sistem diyorsun. Onun 3'lü oynadım, 4'lü oynadım, 5'li oynadım, 8'li oynadım falan. Babacım ön alanda presi koyarım, topu kaparım, kaparsam ne ala kapamazsam işte defansı 2'ye 1 ile zorlarım. Arkadan uzun toplarla çıkılmasını sağlarım. Uzun toplarla çıkıldığında veya defans arkasına adam kaçırdığımda gol pozisyonu yakalarım. Yakalayamazsam set hücumunda da eveler geveler sağdan soldan içeri topu şişiririm. Allah ne verdiyse biri işte Osimhen uzun boylu ya da Icardi bir şekilde topu indirir, vurur, gol olur gideriz. Senin sistemin bu. Sistematiksiz sistem. Şimdi Sané bunun içerisinde çocuk ne yapacağını şaşırdı. Şimdi Sané'nin mesela Icardi şu kafaya geçebildi, Osimhen şu kafaya geçebildi. Onlar dediler ki ha burada değişik bir şey var. Tamam mı? Babalar çözdü. Dedi ki biz burada taktiksiz taktik oynuyoruz. Taktiği ben yaratacağım. Hoşuna gitti. Şimdi bunlar özgür adamlar tamam mı? Bunlar IQ'su yüksek adamlar. Bunlar yetenekli adamlar. Yetenekli adamlara sen abi çık ön tarafta istediğini yap dediğin an mutlu oluyor adam ya. Yani halı sahada nasıl
Ön alanda oynayan adamlar vardır, böyle iyi oynarlar. Gider izlersin. Bunlar gibi bir şey yani. Anladın mı? Böyle koşar delikanlılar gibi mutlu çünkü herif. Hani çocuk olduğunu düşün, böyle eline en iyi spor araba verilmiş gibi, uzaktan kumandalı araba verilmiş gibi ya da en iyi top verilmiş gibi böyle çocuk oynuyor. Icardi keza öyle. Onlar hep şeyden gelmiş. Kafa basıyor Icardi yani. İtalya futbolu, öncesinde Arjantin futbolu, sokak futbolu falan. Baba anladı onu. Çözdü işi yani. Koparttı işi. Anladın mı? Lemina zaten gerilla. Torreira hakeza öyle. Bak Güney Amerikalılar, Afrikalılar falan bu işi kolay çözüyor. Anladın mı? Herifler diyor ki ha burada diyor değişik bir şey oynuyoruz biz baba. Burada freedom. Özgürlük diyor ya. Takıl diyor abi. Okan Buruk da diyor ki maçlardan sonra ön alandaki arkadaşlarımız yeteri kadar yaratıcı olamadılar. Vay arkadaş, yaratıcı olursan işi çözüyorsun. Yaratıcı olamazsan işi çözemiyorsun. Eyüpspor maçında da Galatasaray'ımız evlere şenlik bir ilk yarı oynadıktan sonra herkes de internette, sosyal medyada, orada burada Okan Buruk biz ne oynuyoruz senzen işlerinde de bulunsa da, çünkü topu bir türlü Icardi ile buluşturamadık. Sağdan soldan abuk ortalar, bir iki tane atak var ama ne diyor belirsiz. Hani mesela şeyi çok beğenmiştiniz ya, Osimhen Icardi paslaşmasıyla Sané'nin önüne kaçılan top, Osimhen'in deparı sonrasında atılan gol. Mesela onun gibi bir şey yaşayabildik mi biz? Yok. Mesela sağ taraftan Ahmet Kutucu'nun kestiği ortaları mesela ilk yarı boyunca yapabildik mi? Yok. Niye? Kutucu bir anda oraya kaçısı geldi. Çünkü çocuğun öyle bir içinden öyle bir doğaçlama yapası geldi. Doğru koşu yaptı. Doğru yerde topla buluştu. Doğru tek topu oynadı. Icardi zaten olması gerektiği yerdeydi. Topla buluştu. Boş kaleye golü attı. Tamam. Ha efendim Bay girdikten sonra takım uçtu, şaha kalktı. Bay bu takımın olmazıymış. Vay efendim Bay'ı kadro dışı bırakılmasını söyleyenler, Bay için olumsuz konuşanlar görsün işte nasıl soktu size Bay haşırt diye bacağını. Çünkü Okan Buruk Bay'ın satılmasını istemedi. Yönetime bu konuda dedi ki Barış'ı şu anda satarsak Avrupa hayal. Ligde de bocalarız. O yüzden Barış'a ihtiyacım var. 26 yolunda ve Avrupa yolunda. Mümkünse lütfen başkanım Barış'ı bana satmayın dedi. Hem dedi yerli kontenjanın da ihtiyacım var, hem de takımın hücumda %30'u ve Barış'ı her yerde kullanabiliyorum. Barış benim için çok önemli bir güç dedi. Barış'ın yaptığı bütün hataları sünger çekildi. Bunun tweetini de attığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Okan Buruk da bu konuları iyi bilir. O da bonservissiz bizden zamanında gitmişti. Hatta son iki maçlara çıkmamak için de kırmızı kart yediği iddia edilir Ankara-Gücü maçında. Bunları unutmadık, unutmayacağız da. Galatasaraylı kolay kolay iyiyi de kötüyü de unutmaz. Beşiktaş'a gittiğindeki verdiği röportajları da ben unutmuyorum. Yurt dışına gittiğinde de verdiği röportajları unutmuyorum. Hani diğerler ya, buraya sizi getiren yeteneğinizdir, sizi burada tutacak olan karakterinizdir yazısı çok önemlidir Fatih Hoca'nın. Söylediği sözlerden bir tanesidir. O yüzden bu konularda sıkıntılıyım ama Okan Buruk bu konuları iyi bildiği için iyi çözmüş. İyi bildiği için iyi çözmüş. Öyle kolay kolay da Galatasaray'da efsane falan olunmaz. Neyse. İğrenç bir ilk yarı oynadık Eyüpspor'a karşı. Eyüpspor felaket derecede kötüymüş. Yani tamam, Ahmet Kutucu gitti, birkaç tane transferleri gitti ama hani elindeki kadroyla Arda Turan mükemmel işler başarmış geçen sene. Hakikaten tebrik ediyorum kendisine. Onun dışında yani ilk yarının ben şöyle söylüyorum. 150 milyonluk, 220 milyonluk şu Icardi'li, Yunus'lu, ne bileyim Torreira'da İlkay hayatında, herhalde futbol hayatında ilk kez bu kadar çok top tutmuştu ve ne yapacağını topla bilememiştir. Alıp yanındakinden başka vermek dışında bir şey yapmadı. Çünkü adamın zaten Pep Guardiola'nın ona öğrettiği bu garanti pasla mümkün olduğunca topu dolaştırın. Rakibi böyle halüsinasyondaki gibi, hani vardı da böyle saati koyarsın ping 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 ping, adamı hipnotize eder uyutursun. Ha, onun gibi uyutun. Araya koşacaksınız, hızlı koşularla arkaya kaçacak adamın önüne top at veya uzaktan şutla bu işi çöz der. İlkay Gündoğan tabii hiç taktiksel antrenman çalışmadığı için tamamen doğaçlama bir şekilde takıma oturtuldu ve garibim hiçbir şey yapamadı. Hakeza Leroy Sané de öyle. O da ne yapacağını bilmiyor. Yani Barış'la Yunus'un çözdüğü kadar sistemi ve takımı çözemediği için henüz. Çünkü şimdi adam sağdan depar atıyor, içeride kimse yok. Orta kesecek. Soldan topu çekecek, şut atacak. Bu sefer önünü açacak kimse yok veya araya atacak kimse yok. Hani hem İlkay hem Sané maalesef şu anda Osimhen'le çok mutlu olacaklar ama ikisinin de kafa yapısını
böyle 180 değil 720 derece falan değiştirmeleri gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani sokak futboluna alışmaları gerekiyor. Çünkü bizim büyük futbol dediği Okan Buruk'un futboldan ne köy olur ne kasaba. Kimse kusura bakmasın. İşte ligde böyle kör topal bir tane bay girer. Oradan Yunus bir gün şovmen olur. Bir gün işte Osimhen alır ayağını 200 metre havaya kaldırır. Oradan alır şut atar. Ya da Osimhen'in önüne yanından adam gibi artık karşı takım yorulmuştur ve sen genç adamların sokmuşundur. Doğru bir iki hücum yaparsın. Maçın sonuna doğru bir iki gol bulursun. Yuvarlanır gidersin. Ha şimdi gelelim yarınki Frankfurt maçına. Şu anda TRT'de Ajax Inter maçı var. Inter 2-0 Ajax'ı yeniyor. Ajax hakikaten bitmiş. Bizim bu Ajax'ın içinden geçmemiz lazım. Hatta şu anda 60'a 40 falan Ajax'ın toplu oynaması. Inter'i seyredin. İşte Lucescu futbolu, Avrupa futbolu maalesef buraya evrildi. İlk yarıda ön alanda presi koydu, topu kaptı, topu çıkartmadı, duran toplardan gol buldu. Hakan 2 tane asist yaptı, şu oldu, bu oldu falan filan. Herifler şu anda 3-5-2 pardon 4-4-2'ye döndüler. Bazen 4-4-2 diziliyorlar. Defansta söylüyorum. Bazen 3-5-2 diziliyorlar. Bazen de 5-3-2 diziliyorlar. Ama defansta geçtiklerinde genelde 4-4-2 veya 5-3-2 dizildiler Ajax'a karşı. Ve topu tamamen Ajax'a teslim ettiler ikinci yarı itibariyle. Ve ikinci yarı itibariyle de Ajax'ın hani bu hengame içerisinde bulabildiği pozisyon sayısı yok. İlk yarının başına da gol bulduktan sonra zaten iyice rahatladı. Kendini yormayan. Lucescu futbolu işte böyle arka alanı daralt. Montella futbolu da diyebilirsiniz buna. Arka alanı doğru tutup doğru adam paylaşımıyla rakibi yoruyorsun mümkün olduğunca. Adamları da doğru alanda yani çok özür diliyorum. Orta sahayı biraz geçtiklerinde yapılan pres ki bize hep öyle yapılır Avrupa'da. Young Boys'ta da oldu bu, RFS'de de oldu bu. Topla beraber biz böyle Davison Apo'yla veya Nelson Apo böyle topları dolaştırırken orta sahanın oralarda hazırlık pasları yaparken ikinci bölge yani diyelim ki orta sahadan ceza sahasının arasındaki bölgeye Torreira'nın, İlkay'ın şu anda Lemina'nın, Sara'nın olduğu bölgeye top indirdiğimizde ani şok preslerle topu kaptırıp bek arkalarına ortadan adamla da hızlı hücumlarla gol yedik. Veya çok güzel topu hızlı çevirip ceza sahası içine hızlı koşu atarak bizim adamlarımızı birbirine vurdurarak gol yedik. Yedik Allah yedik. Osimhen'siz bir kadroyla Frankfurt'a gidiyoruz. Icardi forvet başlayacak kuvvetle muhtemel. Okan Buruk herhalde 4-2-3-1'den vazgeçmeyecek. İlkay yine sahada olacak. Yani ben tahmin ediyorum ki Eren Elmalı değişikliği olur. Sara Lemina değişikliği olur. Eren Elmalı yanına Jakobs'u bekliyorum. Solda. Salah'ı Sanchez, Apo Jakobs olur. Burada Torreira Sara'nın yerine bence Torreira, Lemine olur. Onların önünde İlkay olur. En uçta Icardi olur. Sane olur mu bu maç? Çok emin olmamakla beraber, çok emin olmamakla beraber ya Sane bay olacak ya Yunus bay olacak. Yani orada birisi kesilecek. Ha, bunun kesilmemesi için, bunun böyle olmaması için ne yapacağımızı da size söyleyeyim. Üçlü çıkacak. Üçlü nasıl çıkacak diyecek olursanız Signo, Sanchez, Apokerim üçlü çıkacak. Bu sefer ileride Torreira'sı ondan sonracığıma işte Eren'i dışarı aldığımız için ondan sonra ortayı beşleyecek. Tamam mı? Yani 3-5-2 gibi düşüneceksiniz burada. Gene Torreira Lemina olur. Sane, İlkay, Yunus, Bay. Yani ileride Icardi Bay ikilisi olacak. Arkada Sane, Gündoğan, Yunus olacak. Ondan sonra orta alanda da Lemina, Torreira, Sara olacak. Evet. Yani Lemina, Torreira, Sara, Apo, Sanchez, Signo. Anladın mı? 3-3-3-1. Sapıkça bir şey olacak yani. Ben size söyleyeyim olacakları. Yani Signo, Sanchez, Apo, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Gündoğan, Yunus, ileride Icardi. Bu da işler. Ya da 4-3-5-2 oynayacaksak burada işte yani bilmiyorum bakacağız işte yani.
Yani Eren'i oyundan alıp Bay'ı oyuna atıp böyle 3-5-2'li bir değişik sisteme de geçebiliriz. Ama Lemina'nın bence kesin olması lazım. Sara'nın olmaması gerekiyor. Sara'dan da nasıl ilerleyen zamanlarda para kazanacağız hiçbir fikrim yok. Bakalım bunu da göreceğiz. İlerleyen zamanlarda 3-5-2, 4-4-3, 8-5-2 bunlar çok önemli değil ama şunu çok iyi biliyorum. Galatasaray'ın yarın böyle ön alanda pres koyayım. Efendim topu Icardi ile Micardi'ye, sakat Icardi daha garibin formunda bulunmuş Icardi'yi ön alanda baskılayayım. Yanına da mecburen Bay Sane koyup ön alanda. Arkalarında Lemina, Torreira. Bak böyle bunlar hep koşan, basan, fizik gücü yüksek herifler ama bunlar 60'ta bitecekler. Yani Torreira, Lemina bitecek. İşte orada nasıl bir planlamaya girilecek ikinci yarı itibariyle Kaan'ı ortaya atacak. Kaan var elimizde ama kırmızı kart cezalısıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kaan'ı kullanamayacağız galiba bu maçta. E, Yani o ön alanda baskıyı sürekli yapıp bunu sürdürülebilir kılamayacağız. O yüzden de bugün Inter'in yaptığı gibi ver topu rakibi, yaslan arkaya. Bak elinde kim var? Sane var. Driplingli futbolcu. Bay var. Yunus var. Topla hızlı çıkartabilecek, doğru kullanırsan 6'ya atarsan arka alandan tek pasla İlkay var. İlkay'ı böyle bu şekilde kullanabilirsin. Lemina'yı topla dribbling yaparak çıkartabilirsin. Faz ziyadesiyle yapar. Kıçına da Torreira'yı takarsın yapar. Mümkün olduğunca uzun pasta yapabilirsin. Topu kazandığın an itibariyle Apo'yla, Davis Sanchez'le, Signo'yla, Yunus'un eğer ya da Sané'nin ya da Bay'ın kanatlarını boşalttığımız ve defans arkası uzun toplar atacağımızı düşünerek de bunları yapabilirsin ama mesela şimdi Inter arkada 5-3-2 veya 4-4-2 dizildiğinde oyunu rakip sahaya yıktığında bu sefer tam tersi öyle diziliyor. Bu sefer de 4-4-2 olarak diziliyor. Yani defans 2, orta saha 2, hücum 4 olarak diziliyor herifler. Anladın mı? Yani bunu anlatamıyorum. Ya da 2 3 5 olarak diziliyor. Yani 2 kanat, 3 orta, 2 arkadan gelenler falan orayı çok mümkün olduğunca kalabalık tutuyor. Topu ceza sahasının kenarlarına indirdiklerinde orta kesebilecek pozisyonlarda ceza sahasının içinde dışında kalabalık bir şekilde orada yer alıyorlar. Taktiksel olarak bu dizilime alışmışlar. Sane başa dönüyorum. Topu sağ kanattan aldığında, kafayı kaldırdığında Icardi iki kişiyle mücadele eder halde. Sol bindirmen yok. Orta sahan daha gelememiş. Abuk sabuk bir futbol oynatıyor Okan Buruk. Üçüncü senesini bitirdi. Dördüncü seneye başladı. Ve bunu da gülerek 32 diş böyle sırıtarak bize, daha doğrusu sizlere ne diyeyim anlatıyor. Siz de bunu hocam rekorlar kırıyorsun ya sen ne şahane bir hocasın diye alkışlıyorsunuz. Laf söyletmiyorsunuz. Okan Buruk'a aşıksınız. Ama gel gör ki geçen sene Avrupa'da sergilediğimiz kötü performans hiç size bir ışık olmamış. İşte bak milli takımda bunu yedik. Fizik kondisyonumuz nasıl olacak ona hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi işte Lemina, Torreira, Bay, Sane biraz. Icardi'yi sayma. Davinson, Apo bunlar çok zorlanacaklar. Yani şu anlamda. Yani bunlar sürekli ikili mücadele içinde olacaklar. Yani şimdi Frankfurt'un diyecekler ki o yok, bu yok, şu yok, bu yok. Abi herifler geçen seneyi 3. tamamlamışlar Almanya'da. Doğru mu? Galiba değil mi? 3. tamamlamışlar. Şimdi sen böyle bir takıma karşı, Eintracht Frankfurt'a karşı sistemsel bir takımla oynayacaksın. Herifler topu sana bırakacak, sana ani presler yapacak ki Frankfurt geçen sene ön alanda presi çok sıkı yapan bir takımdı. Sen ne yapacaksın? Ver Uğurcan'a vur topu ileri. Ver Uğurcan'a vur topu ileri. Mesela ilk maçında Frankfurt, Eintracht Frankfurt ve Werder Bremen'i 4-1 yenmiş. Sonra deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 yenmiş. Leverkusen'in 9 kişi kalmasına rağmen Leverkusen'e 3-1 yenilmiş. Ondan sonracığıma bakayım başka ne maçlar oynamış. Hazırlık maçları oynamış. Fulham'a 1-0 yenilmiş. Philadelphia ile 2-2 berabere kalmış. Louisville City 5-2 yenmiş. Aston Villa ile 2-2 berabere kalmış. PSV'yi de 3-2 yenmiş hazırlık aşamasında. Sonra DBF 1. Tur Kupası'nda da beşlemiş bir rakibini. Hani adamlar istim üzerinde fena bir takım olmamakla beraber oynayıp durular. 278 milyon euroluk bir bütçeleri var. Biz de hemen hemen eşdeğerdeler. Baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı.
52.300 kişilik bir statta oynuyorlar. 1899'da kurulmuşlar ve Dino Topmöller diye de bir teknik direktörleri var. Tamam mı babacığım? Şimdi bu adamlara karşı biz çok usturuplu, çok sakin, çok dinlenerek, oyunu soğutarak, çok planlı, çok sistematik, çok stratejik bir oyun oynamamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Adamları çok iyi analiz etmiş olmamız gerekiyor. Mümkünse ilk yarıda bulacağımız bir gol veya iki golle, ki bakın biz doğru oynarsak bu adamlara karşı biz bu adamlara iki farklı galibiyetle alır geliriz, döneriz. Onu da çok net söyleyeyim. Eintracht Frankfurt'ta biz bir veya iki farklı skorla oradan dönemeyecek bir takım değiliz. Yeter ki doğru oynamayı becerebilelim çünkü hakikaten çok iyi bir kadromuz var. Ümit ediyorum ki değerli Okan Buruk ve teknik ekip bu konuda gerekli inşallah hazırlıkları yapmışlardır diye ümit ediyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Sen Okan Buruk maçla ilgili de ne demiş? İki takım da favori değil demiş. Yani beraberliğe mi yatıyorsun derler adama. Bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunu heyecanla yaşıyoruz. Geçen sene çünkü Young Boys diye bir köy takımına elenmiştik. Abuk sabuk bir skora. Şampiyonlar Ligi camiası çok büyük bir heyecan. Son 3 sezonunda Şampiyonlar çok yani başarılı ettik. Şampiyonlar Ligi'de başarılı olmamız. Üstünde yük var. O yüzden en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Bravo. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Genç ligine iyi başlamış ve Avrupa'da son yıllarda önemli çarpmış takıma karşı oynayacağız. Biz önemli özel oyunculara sahibiz. Zaten tek özelliği bu. Rakibimize çok önemli oyunculara deplasmanda başlamak için zor bir maç ama kazanmak için buradayız. Rakibimiz ne kadar kaliteli olduğunu ve galibiyeti ne kadar çok istediklerini biliyoruz ama yarın elimizden gelenin fazlasını yaparak buradan kazanarak dönmek istiyoruz. Osman milli takımda sakatlandı. Yeni bir güzel olmadıydı. Yüz veremediğin ifade kullandı. Bu sefer de kazanan takım oluruz. 92-93'te futbolcu olarak Eintracht Frankfurt karşısında teknik direktörde galip gelmeyi istediklerini aktardı. İlk maç 0 iyi oynamıştım. A takımdaki ilk sene kariyerindeki 3. Avrupa Kupası maçında İstanbul'da bir sıkanı elemiştik. Benim için güzel bir anlattı. Açık orada doğru oynamıştık. İnşallah sen de o dönem teknik direktörümüz olan Sayın Feldkamp gibi doğru bir futbol oynatmayı becerirsin sevgili Okan Buruk. İki bir takımda birbirine benzeyen çok yönü varmış. Agresif, ön alanda baskı yapan, topa sahip olarak yeniden oyun kuran iki takım var. Özellikle oyuncu kalitesi, hücumlarda etkili iki takım karşı karşıya gelecek. İki takımın oyun kalitesini, dizilişlerini çok benzetiyorum. İki takım birbirine topu bırakmayacaktır. Burada da bireysel kaliteler sonucu belirleyecektir. Biz deli danlar gibi genel ön alanda pres yapacakmışız. Bu belli oldu. Topu alıp da rakibi de bırakmayacakmışız. Bas 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 bas. İşte Tottenham'ler Galatasaray daha kaliteli demiş. Biz bir takım biraz daha tecrübeli, diğeri biraz daha genç. Bu iki takım içinde artı ve eksiler olacaktır ama çünkü genel hayatında ev sahibi olduğu için favori gösteriyor. Bakalım. Kime karşı beklenen? Can Uzun da bize karşı forma giyecekmiş. Eintracht Frankfurt'un kim çıkmış? Kaan Ayhan çıkmış. Bakalım işte bir şeyler. Önemli değil. Özetliyorum. Eintracht Frankfurt maçında ön alanda presle başlayıp arkada bunları bile bırakırsak bak elek oluruz. Vur peşine, koş peşine helak oluruz. Bak net söylüyorum. Okan Buruk ve teknik ekip. Nasıl çalıştıracaksınız takımı bilmiyorum. Nasıl bir futbol ortaya koyacaksınız bilmiyorum. Çünkü set hücumlarında rezaletiz. Bir tek iyi olduğumuz hücumlar var. Kontra hücumlar. Tamam mı? Kontra hücumlarda çok iyiyiz. Kontra hücumları da oynayabilmemiz için onları orta alanda kadar çekip yani bir nevi şöyle anlatayım anlamayan arkadaşlar için. Bunu özellikle çok önemli beni dinlesinler. Osmanlı'nın hilal taktiği gibi düşünün. İçeri kadar çekip onları içimize alıp kuşatıp kenarlardan yani şu var ya hilal işte. Eintracht Frankfurt'u buraya kadar çekip presle topu kazanıp buralardan hücum. Anladınız? Hilal taktiği. Okçular taktiği babacığım. Okçularda uzun toplar. Defans arkasına atılabilecek uzun toplarda okçular taktiği. Anlatabildim mi? Ümit ederim ki böyle bir futbolla başlarız. Aksi halde eksik Eintracht Frankfurt, yok genç Eintracht Frankfurt, yok şu Eintracht Frankfurt bizi çiğ yer. O yüzden de dönüşünde de gene içeride maçımız var. 22'sinde pazar günü Konyaspor'a karşı oynayacağız. İşte burada artık Okan Buruk'un yavaş yavaş yapması gerekiyor. Yani iki takımında da herkesi
takımın içine entegre etmesi gerekiyor. Dönem dönem orta sahayı dinlendirmesi gerekiyor. Dönem dönem kanatlara dinlendirmesi gerekiyor. Çünkü elinde alternatif bol bir kadro olduğunu kendisi gülerek de ifade etmişti. Ondan sonra 26'sı 4 gün sonra Alanyaspor var. Sonraki Avrupa maçımız ne zaman bizim ya? 39. Alanya ile oynayacağız. Deplasmana gidiyoruz. Ondan 4 gün sonra da Alanya maçından 4 gün sonra kimle oynuyoruz? İçeride Liverpool'la oynuyoruz. Liverpool dönüşü de 4'ünde gene içerideyiz. Bak bunlar çok önemli. Geçen sene çok deplasmana gittiğimizden dem vuruyordu diyordu. Çok 3 günde bir maç yaptığımızdan dem vuruluyordu. Sahamızın iyi olmadığından dem vuruluyordu. Yeteri kadar dinlememekten dem vuruyordu Okan Buruk. Şimdi 4'er günlük aralarla maçı yapıyoruz. 26'sında pardon özür dilerim. Ne dedim ben? 26-9'da evet doğru. Alanya'da oynadıktan sonra 30'unda 4 gün sonra içeride Alanya'dan döndükten sonra içeride Liverpool, çıkışı Beşiktaş. 2 tane zor maç ama Avrupa'da bu böyle. Leverkusen'de diyor musunuz ki, zannediyor musunuz ki böyle lay lay lom bir fikstüre sahip? Adam Almanya'da oynuyor. Yani bak adam içeride Union Berlin oynayacak. Deplasmanda 27'sinde Mönchengladbach'la oynayacak. Ondan sonra bize gelecek 30'u pardon e, evet şeye gidiyor pardon dur nereye gidiyor onlar? 30'unda Atletico Madrid deplasmanına gidiyorlar bizden sonra. Bak Atletico Madrid deplasmanına gidiyor. Şimdi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü şunu diyeceğini düşünebiliyor musunuz? Ben 27'sinde Mönchengladbach'la oynadım. 30'unda da Atletico Madrid deplasmanına gidiyorum. Yol dinlenemedik. Taktik çalışamadım. Oyuncularımı rejenere ettim. Mağlubiyette TFF'ye yazar. Bu kötü futbolda hakeme yazar diyeceğini düşünebiliyor musunuz? Ben düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi Eintracht Frankfurt, Union Berlin, Mönchengladbach, Frankfurt, Bayern Münih. Bak adamlar Atletico Madrid dönüşü Bayern Münih'le oynuyorlar. Ondan sonra Freiburg deplasmanına gidiyor. St. Pauli, Heidenheim, ondan sonra Mainz, Köln, Wolfsburg, Leipzig, Augsburg, Hamburg, Dortmund, Stuttgart, Werder Bremen. Yani şu takımların hepsi bizim ligde ilk üçe kafadan oynar yani. Anladın mı babalar yani? Şunların hepsi hemen hemen Augsburg, Mainz, St. Pauli falan diyeceksiniz ki bunlar tırışka takımlar. Hiç tırışka takımlar değil kardeşim. Koy lige içimizden geçerler. Sistem takımı çünkü bunlar. Hani herif de bunlarla oynuyor. 18 kişilik ligde Alman ligi, Bundesliga'mız. Şu anda birinci Bayern Münih, ikinci Dortmund, üçüncü Köln, dördüncü St. Pauli, beşinci Frankfurt, altıncı Hoffenheim, Leipzig öyle gidiyor aşağıya doğru. Bakalım durumlar neyi gösterecek. Evet bu yayının da sonuna geldik. Anlatabildiklerimi size anlattığımı düşünüyorum. Yarın bu yayını seyrettiğinizde ya da akşam inşallah yüklemişsem bu yayını seyrettiğinizde ziyadesiyle bir fikir sahibi olacaksınız. İnşallah dediklerimde ben yanılırım ve müthiş bir futbolla 2-0 galip geliriz. Bu Galatasaray için de Avrupa'daki başarılarımızı sürdürebilir olması için de Türk milli takımı için de hepimiz için de çok önemli. Hadi bakalım. Aslanlar, yarın sizi büyük bir maç bekler. Allah'a emanet diyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.